Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Çok lezzetli, uzun süre bayatlamayan, dilediğiniz gibi şekil vererek hazırlayabileceğiniz, pastanelerde yediğimiz o muhteşem kurabiye tarifini sizlere vermek istiyorum. Hiç bekletmeden direkt tarifimize, hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 250 gram oda ısısındaki tereyağı uygun bir kaba alınır. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı nişasta, 1 paket vanilya, yarım paket kabartma tozu eklenerek tüm malzemeler homojen olana kadar yoğrulur. Kontrollü un ilavesi yaparak yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğrulur. Toplamda 4,5-5 su bardağına yakın un kullandım. Hamurumu en son tezgaha alarak toparlıyorum. Hamurdan biraz kopartarak fırın kağıt arasında orta kalınlıkta olacak şekilde bir merdane yardımıyla açıyorum. Açılan hamura bir spatula yardımıyla kare kurabiye şekli verilecek şekilde kesilir. Tek lokmalık kare kurabiyeler oluyor. Hem yemesi hem de görüntüsü güzel oluyor. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Şekil verilen kurabiyeler fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde dizilir. Evet, kalan hamurdan tırtıl kurabiye kalıbı yardımıyla tepsiye şekiller verilir. Tırtıl kurabiyelerin ortasına hafif çukur bastırılır. Bir kaşık yardımıyla. Elinizde bulunan kurabiye kalıplarıyla farklı şekiller verebilirsiniz. Benim yaptığım gibi hamurdan biraz küçük parçalar koparıyorum. Elimde yuvarlayarak kalıpla keserek fırın tepsisine yerleştiriyorum. Kalıbınız yoksa dilediğiniz şekilde şekiller vererek fırın tepsisine dizebilirsiniz. Bereketli, kalabalık misafirlerinize yapabileceğiniz, uzun süre bayatlamayan nefis bir kurabiye tarifidir. İstediğiniz şekillerde hazırlayabilirsiniz. Kalan hamura 2 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi eklenir. Biraz da ince çekilmiş ceviz eklenerek hamur tekrardan yoğrulur.
Fıstık ezmesi yerine fındık ezmesi, Antep fıstığı ezmesi de kullanabilirsiniz. Fırın kağıt arasına alınarak orta kalınlıkta hamur açılır merdane yardımıyla. Bir çay bardağı yardımıyla ay şekli olacak şekilde kesilerek şekil verilir kurabiyeye. Evet, kalan hamuru tırtıl kurabiye kalıbından geçirerek şekil veriyorum. Dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi kurabiyelerimin hepsi hazır. Önceden ısıttığımız 170 dereceli alt üst fırında 10 dakika pişiriyoruz. Daha sonra derecesini 165 dereceye indirerek üzeri hafif pembeleşene kadar kontrollü bir şekilde kurabiyelerimizi pişirerek soğumaya bırakıyoruz. Kendi halinde hiç ellemeden kurabiyelerimizi soğutmamız lazım. Üzerine eritilmiş çikolata ile şekiller vererek dilediğiniz şekilde süslemeye hazırlayabilirsiniz kurabiyelerinizi. İsterseniz sade olarak da tüketebilirsiniz. Evet, orta kısımlarına ben çikolata sıkarak şekil veriyorum. Daha sonra elimde bulunan malzemelerle üzerlerine fındık, fıstık, badem, draje ile en son şekilimi bitiriyorum. Evet, bademle, fındıkla, fıstıkla, Antep fıstığı, Hindistan cevizi ile üzerlerine şekil veriyorum tekrardan. Daha lezzetli ve görüntüsü daha güzel oluyor bu sayede kurabiyelerimiz. Diğer kurabiyelere de çikolata sıkarak şekil veriyorum. En son beyaz çikolatam vardı. Onları tekrardan üzerlerine ince şeritler halinde sıkarak şekil veriyorum. Evet, kurabiyelerim hazır. Kendi halinde çikolataların donmasını bekliyorum. Evet, kurabiyelerimiz donduktan sonra dilediğiniz şekilde servise hazırlayabilirsiniz veya kavanozlarda kapağı kapalı şekilde uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Çayın, kahvenin yanında ikram edebileceğiniz lezzetli, uzun süre bayatlamayan kurabiyelerimiz hazır. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı kurabiye tarifleri için bunları da izlemeyi unutmayınız.